Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu güzel ipimizle bugünkü modelimizi başlayacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 330 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters örerek hazırladım. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Siz lastik yapacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şöyle ilmek sayısını da göstereyim hemen. 2, 4, 6, 8. 8 bir model için. 8 de burada bir model için. Daha sonra 4 ilmek ekliyoruz en sonunda. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. Daha sonra bir düz, sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde sağa doğru kesme işlemi yapacağım. 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Şimdi 2 ilmeğimin ikisini bir örerek sola doğru kesme işlemi yaptım. Devamında bir düz ilmek ördüm. Buraya kadar bir model bir kez kurmuş olduk. Şimdi arada 2 ilmek ters, 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir düz, sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım. 2 ilmeğimi bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi şimdi sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Kenarda 2 ters ilmekle bitiriyorum sıramı. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Devamında 5 ters ilmeğimiz var. Şu artırmayı da ters örüyorum. Toplamda 5 ters ilmek ördüm. 2 düz, 5 ters ilmek örerek devam ediyorum. İki düz sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters olarak ördüm burada. Yine kesme işlemi yapacağım. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım için sıradaki 2 düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Ve ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra sola doğru 2 ilmeği aldım ve düz örerek kestim. Burada artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece kesme yaptık hem sağda hem solda. Devamında 2 düz, ters, 2 ters ilmek. Yine kesme işlemi sağa doğru 2 ilmeğimizi ikisini bir ördüm, sağa doğru kestim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm.
Şimdi sola doğru kesiyorum bu 2 ilmeğimi. 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmekleri yine olduğu gibi kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, 2 düz 3 ters. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz arka yüzünde. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz var. Birincisini ördüm. Düz olarak ördüm birinci ilmeğimi. İkinci ilmeğimi bıraktım. Şu ortadaki artırma olan ilmeğimiz. Söküyoruz bu ilmeği. Bakın sonuna kadar söktüm. Şöyle 4 tane ipimiz var. Alttan girerek şu ikisini, alttaki ikisini aldım. Üstteki ikisini de şöyle içinden geçirerek düz örmüş oldum yani. Ve sol şişime aldım bu ilmeğimi. Şu aradaki, bakın şu aradaki boşluktan boşluğu bir kez düz ördüm. Burada bir ilmek artırma yaptık. Bu ortadaki 2 tane ilmeğimizi de tek tek şöyle 1 ve 2 düz ördüm. Bir de buradan bir ilmek öreceğim. Bakın şu boşluktan girerek bir kez düz ördüm. Bir artırma da burada yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilmek sayımız tamamlandı. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örmüş olduk burada. Tekrar 2 düz ters ilmek, bir düz ilmek ördüm. Ortadaki şu artırdığımız ilmeği söküyoruz. 1 2 3 ve 4 sırayı sökmüş olduk burada. Söktüm bunun hepsini. Alttan girerek şu ikisini, alttaki ikisinden şu üsttekini şöyle geçirdim. Öne aldım bu üstteki ikisini. Yani düz olarak örmüş oldum bunu. Şu aradaki boşluktan şuradan girerek bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bu alttan çıkarttığımız 2 ilmeği de tek tek düz örüyoruz. 1 2 ilmek düz ördüm. Aradaki boşluktan şu bir düz ilmeğin önündeki boşluktan yani bakın buradan girerek bir düz ilmek ördüm. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. 6 ilmek düz örmüş olduk burada. Artırmalarımızı yaptık. İlmek sayımız eski haline döndü. Tekrar kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. 2 düz, 6 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamlıyorum bu şekilde. 6 ters ilmek ördüm. 2 düz, 1 ters. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Tabii ki her modelde olduğu gibi ilerledikçe model kendini gösterecek. Güzel ve gösterişli modellerden bu da. Bir kez daha kuralım arkadaşlar hemen modelimizi. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. Bu ters olan ilmekleri ön yüzünde ters, arka yüzünde düz örüyoruz. Geldik şu 6 ilmek düze. Önce 1 ilmek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde değiştirdim ve ikisini bir düz örerek kestim. Şöyle bir artırma yaptım ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim ve bir ilmek düz ördüm. Aynı şeyi tekrar ediyorum. 2 ters ilmek, bir düz. Bu 6 ilmeğin birincisini düz ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım burada. Ve ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters. 2 düz. Burada 5 ters. Şu artırma yaptığımız ilmeği de ters örüyoruz. Bunu da ters ördüm. Toplamda 5 ters ilmek örmüş oldum burada. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi 5 düze geldim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani. Burada artırma işlemi yapmıyoruz. Ortadakini de düz olarak ördük. Daha sonra kalan 2 düzümüzü de sola doğru düz örerek kestik yine. 3 ilmeğe düşürdük burada. Aynı işlemi devam edelim. Sıramı tamamladım. Arka yüzünde 4. sıradayız. İlmeklerimizi 2 düz, 3 ters örerek devam ediyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters örelim arka yüzünde. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Geldim bu 3 düz ilmeğe. Birincisini düz olarak ördüm. İkincisini bıraktım şişimden söküyorum şöyle. Aşağıya doğru söktük. Bu artırma yaptığımız ilmekti. Söktüm. Şöyle 4 tane bakın 1, 2, 3, 4 ipimiz var. İlk alttan şöyle girdim. İkinci ipin üstünden çıkardım. Ve üsttekilerini bu şekilde alarak tekrar sol şişime taktım. Burada aradan bir ilmek alarak düz örüyorum. Burada bir ilmek düz örelim. Daha sonra şişimizdeki 2 ilmeğimizi de tek tek düz örelim. Aradan yine bir ilmek. Daha sonra son düz ilmeğimi de ördüm. Burada ilmeklerimizi eski sayısına getirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tekrar oluşturduk burada.
5. sıra ön yüzündeyiz. Arada 2 ters ilmeğimiz. Daha sonra birinci düzü ördüm. İkinci düzü bıraktım. Söktüm aşağıya kadar. Alttan girerek şu ikisini aldım. Diğer ikisini de şu şekilde içinden çıkarttım. Düz örmüş oldum yani bu ilmeklerimi tekrar. Bu aradaki ipimi alarak bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Yine buradan bir ilmek çıkartacağım. Şu şekilde aldım ve bu ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir düz daha, 6 düz ilmeğimi tamamlamış oldum. Devamında 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde ilmeklerimizi, tersimizi ters, düzümüzü düz öreceğiz. 6. sıra arka yüzündeyim. 2 düz, 6 ters ilmek örerek devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk. Şöyle göstereyim. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parça var. Bunu da lastik üzerine başladım. Şöyle hazır lastik ördüm bunda. Bunu da lastiksiz yaptık. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben bugün lastik olarak bunu tercih ettim şöyle. Size de örnek olsun. Bakın modelimizin görüntüsü böyle. Arka yüzü de bu şekilde. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Model oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.